Aynı zamanda burası Taşkent'in manevi merkezi olarak kabul ediliyor. Özbekistan'ın gayet Türk lirasıyla da gezilebilecek bir ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın böyle at ürünü olan şeyler de var. At sucuğu, kazı, aromatik çaylar bulunuyor. Burada çok meşhur. 130 bin bu. 130 bin, Evet. orada 100 bin. 100 bin bana. Türkiye. Türkiye, İstanbul. Oldun mu İstanbul'da? Hani bizim kahvaltı kültürü burada bayağı zor. Bazı şeylerin kullanımı bizden daha farklı. Genel olarak bu şekildeki pazarlarda çok yazmıyor. O yüzden pazarlık etmenizde fayda var. Burada yollarda yürürken mesela kestane ağaçları var. Kestaneler dökülmüş falan. Burada kestaneyi yemiyorlarmış ya. Yemekler var. Arka tarafta oturma yeri. Şaşlıklar bulunuyor hemen. Burada kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Birkaç işinizi kolaylaştırıcı bilgi vereyim Taşkent için. Bayağı meşhur bir yer burası yani. Gelirseniz. Neyim geldi. Bakın. Evet, Özbekistan'ın en büyük şehri ve başkenti Taşkent'ten hepinize selamlar dostlar. Buradan Ecelerimize, Ekelerimize de selamlar. Şu anda Taşkent'te bulunan Kokoldaş Medresesi'nin önündeyim. Taşkent'te bulunan en büyük medreselerden bir tanesi burası. Bugün Taşkent'e gezeceğiz beraber. Taşkent'te gezilecek, yürülecek yerleri gezeceğiz. Çarşı pazara gideceğiz. Yerel hayatı yakından tanımaya çalışacağız. Taşkent videosu Kokoldaş Medresesi'nden başlıyor. Burası hakkında size kısaca bilgiler vereceğim. Ben tarihçi değilim fakat hani araştırdığım kadarıyla size kısaca bazı bilgiler vermeye çalışacağım ki buraların da önemini ve değerini kavrayabilelim. Kokoldaş Medresesi 16. yüzyılın sonlarında Derviş Han tarafından inşa edilmiş. İsmi Kokoldaş unvanını taşıyan Vezir Kulbaba Kukeldaş'tan gelmekteymiş. Şimdi bildiğiniz üzere buralar 70 yıl civarında Sovyet hakimiyetinde kaldı. Sovyet döneminde bu medrese müze olarak hizmet vermiş. Daha sonradan ise bağımsızlığına kavuştuktan sonra Özbekistan 1990 yılında tekrar medrese olarak günümüzde hala kullanılıyor. Mimari özelliklerine bakacak olursak geleneksel medrese planında inşa edilmiş. Merkezi avlu etrafında hücreler yer almaktaymış. Şu anda mesela sağında ve solunda böyle ufak odalar görmektesiniz. 2 katlı bir yapı burası. Kokoldaş Medresesi ve 38 tane hücreden meydana geliyor. 38 tane böyle talebe odası bulunmakta medresenin içinde. Yani yapının inşasında Taşkent Kalesi'nden bazı taş bloklar kullanılmış. Bu da aslında bu yapıyla alakalı ilginç detaylardan bir tanesi. Bakın böyle medresenin etrafında yürüdüğümde yan kısımda da bulunan duvarları görebiliyoruz. Şimdi etrafına bir bakacağım da burada kontroller falan var, anlamadım. Az gezinelim etrafını. Evet dostlarım, şimdi Hazreti İmam Külliyesi'nin bulunduğu merkeze geldim. Önümde Hazreti İmam Külliyesi bulunuyor. Burada çeşitli camiler, türbeler, medreseler bulunuyor. Burası merkezi bir nokta. Aynı zamanda burası Taşkent'in manevi merkezi olarak kabul ediliyor. Bugün Cuma günü, Cuma namazı sonrası birçok insan zaten şu an bölgeden ayrılıyorlar. Şimdi genel olarak ben başkentlere vardığımda, başkente geldiğimde ülkeler hakkında en azından bir künye bilgisi, işte başkent hakkında bir bilgi vermeye çalışıyorum ki işte gelinen ülke hakkında izleyenlerin de en azından yüzeysel de olsa bir bilgisi oluşsun. Şimdi bilgi vermeye başlayacağım. Şimdi Özbekistan yüz ölçümü olarak 448 kilometre karelik bir ülke. Türkiye'nin yaklaşık işte bir %57-%60'ı kadar bir büyüklüğe sahip. Fakat ülkenin büyük bir kısmı aslında çölle kaplı diyebiliriz. Nüfus yaklaşık 36-37 milyon. Yani bunlar resmi rakamlar değil tabii. Araştırdığım şeyleri söylüyorum ben de size. Değişebiliyor yani son verilere göre öğrendiğim bilgiler bu şekilde. Kendi yüzümü çekmekten ziyade en azından size de manzarayı ve insanları göstereyim ki sizin için de video sıkıcı hale gelmesin. Şimdi Özbekistan nüfus olarak bakıldığında Kazakistan ve Kırgızistan'a göre daha yoğun bir nüfusa sahip. Aynı zamanda nüfusunun Taşkent'in veya Özbekistan'ın tam olarak emin değilim bu bilgiden. Bilenler varsa doğrularsa sevinirim.
%60'ı 30 yaşının altında. Yani çok genç bir nüfusa sahip bir ülke burası. O yüzden gelecek adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Özbekistan'ın para birimi Özbek somu. Bunu zaten önceki videolarda da bahsetmiştim. Dolar yaklaşık 12.000, 13.000 Özbek somuna denk geliyor diyebiliriz. Yani fiyatlar olarak da gelecekler için Özbekistan'ın gayet Türk lirasıyla da gezilebilecek bir ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyatlar yeme içme, konaklama. Ben sırt çantalı bir gezginim. Ona göre de belirtiyorum bunu ama her bütçeye uygun yer bence bulunabilir. Şimdi Özbekistan dili Özbekçe. Özbekçe konuşuluyor burada. Özbekçenin işte Kırgızistan ve Kazakistan'a göre Türkçe'ye daha benzer olduğunu söyleyebilirim. Fakat dil biraz bana böyle daha çok Farsça aksanında gibi de geldi. Yani böyle dinlerken sanki Farsça konuşuyormuş gibi de anlıyorum. Hani biraz yavaş konuşurlarsa rahatça anlaşabiliyoruz aslında. Çok rahat olmasa da yani genel olarak anlaşabiliyoruz. Onun dışında Rusya'da konuşulan dillerden bir diğeri yoğun olarak. Burada konuşulan Rusça, Kırgızistan ve Kazakistan'daki kadar yoğun değil. İnsanlar daha çok burada Özbekçe konuşmaya dikkat ediyor. Bunun dışında yaşayan farklı milletler de var. Komşuları Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Afganistan ve Türkmenistan. Bu nedenle sınıra yakın bölgelerde işte komşu ülkelerden bu topraklarda yaşayan farklı milletler de mevcut. Özellikle Taşkent, Kazakistan'a yakın bir bölge. Burada yaşayan Kazak nüfusu da var. Aynı zamanda Tacik nüfusu da var. Genel olarak ülke hakkında bunları söyleyebilirim. Ülkenin işte ekonomik şeyleriyle alakalı biraz da bilgi verecek olursak, burası dünyada en büyük pamuk ithalatçılarından bir tanesi konumunda. Bu gerçekten önemli. Aynı zamanda altın madenleri bulunuyor. Pamuk için de aslında beyaz altın diye bir tabir kullanılıyor. Onu da söylemek, belirtmek lazım. Önceki videolarda Fergana bölümünde ipeğin ve bunun dönüşümüyle alakalı bir video çekmiştim. Dileyenler oraya da bakabilirler. Taşkent'in bir diğer önemli özelliği ise burası çok stratejik bir nokta. Güneyle kuzeyi, doğuyla batıyı ayıran ve tarihi İpek yolunun da geçtiği çok stratejik bir nokta olarak geçiyor. Yani alt kısımda Tacikistan, üst kısımda işte Kazakistan'la komşular. O yüzden bu bölge gerçekten çok stratejik. Günümüzde de hala bu önemini koruyor açıkçası. Yani siz eğer bu bölgelerde işte ülkeler arasında seyahat etmek istiyorsanız yolunuz illaki Taşkent'ten geçiyor. Şimdi gelelim Hazreti İmam Külliyesi'ne. Bu külliye İslam dünyasının en eski Kur'an-ı Kerim nüshalarından biri. Osman Musaf'ı barındırıyor. Hemen önümde kalıyor aslında. Bakmak isterseniz eğer ücretini ödeyip girip bakabiliyorsunuz. Fakat fotoğraf veya video çekme gibi şeyler yasak. O yüzden ben de size göstermeyeceğim. Belki internette görüntüsünü bulabilirsem oradan koyup göstermeye çalışırım. Bu külliyenin Taşkent'in manevi merkezi olduğunu söylemiştim. 2007 yılında burası bir restorasyondan geçmiş. Şu anda hala arkada büyük bir çalışma var. Arka taraftaki bölüme mesela giremiyoruz. Bu önümde gördüğünüz yapı mesela şu anda Barakan Medresesi. 16. yüzyılda inşa edilmiş özgün çini süslemeleriyle dikkat çekebileceği yapılardan bir tanesi. Şu anda günümüzde burası. İçeride böyle hediyelik dükkanların bulunduğu bir yer. Şöyle size içerisini göstereyim. Şu anda böyle genelde hediyelikler konusunda hizmet veriyor. Özbekistan özellikle çini, seramik ve ipeği böyle sıklıkla görebileceğiniz güzel ülkelerden bir tanesi bence. İşte ilerleyen videolarda şimdi ben Taşkent'ten sonra şeye devam edeceğim. Semerkant'a devam edeceğim. Rotam şu şekilde olacak yani onu da belirteyim. Semerkant, Buhara, Hive, sonra Nukus, Karakalpakistan bölgesine giriş yapacağız. Yani Özbekistan içerisinde bulunan Karakalpakistan özerk bölgesi de bulunuyor. Oraya da geçiş yapacağım ben bir aksilik olmazsa. Rotam bu şekilde olacak yani. En son işte Aral Gölü'nü ziyaret edip sonra ülkeden ayrılmayı planlıyorum. Yani önümüzdeki bölümlerde gerçekten Semerkant ve Buhara'da özellikle Hive'de çok güzel. Yani bu işte Çini sanatını olsun, işte seramikleri olsun vesaireyi detaylı görebileceğimiz yerlere doğru ilerleyeceğiz. Yani Taşkent'te aslında
Bunları biraz görebiliyoruz ama oralar aslında bunların merkezi konumunda. O yüzden burada çok değinmiyorum onlara. Özellikle şu meydana geldiğinizde kendinizi hakikaten yani geçmişe ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. Muhtemelen Semerkant Buhara'da bunu çok yoğun bir şekilde hissedeceğiz diye tahmin ediyorum. Benim de yani uzun yıllardır gezip de görmeyi merakla beklediğim ülkelerden birisiydi Özbekistan. O yüzden heyecanlıyım. Yani Özbekistan daha çok tarihi ve mimarisiyle öne çıkan bir ülke. Benim seyahat tarzımda işte doğa falan da var ama Özbekistan'da daha çok işte tarihi, kültürü ve mimariyi göreceğiz. Bunları derinlemesine göreceğiz hatta yani. O yüzden önümdeki rota için de oldukça heyecanlıyım dostlar. Fakat hani buralara gelecekseniz ve gezmeyi düşünüyorsanız gelmeden önce hani tarih kitaplarını biraz karıştırmanızı veya işte bir rehberle gezmenizi tavsiye ederim. Yoksa hani yapıların arasında dolanınca yani çok fazla bir şey anlamıyorsunuz. Rehberle buralarda gezmek daha da bir önem arz ediyor. Şimdi ben buradan Çorsu Pazar'a doğru ilerliyorum. Çorsu Pazar yine Özbekistan'ın çok eski tarihi pazarlarından bir tanesi ve Taşkent'teki yerel yaşamı görebileceğiniz güzel yerlerden de bir tanesi aynı zamanda. Gidelim biraz pazarı gezelim. Ondan sonra yine Özbek mutfağına ve Taşkent'e ait lezzetleri deneyeceğiz beraber. Özellikle Özbekistan, Taşkent denilince akla ilk gelen şeylerden bir tanesi Taşkent pilavı. Benim de burada denemek istediğim başlı lezzetlerden bir tanesi. Burada güzel yerler var deneyebileceğimiz. Onlardan bir tanesine gideceğim. Bir aksilik olmazsa beraber orada buranın geleneksel pilavını deneyimleyeceğiz. Evet, Çorsu Pazarı'nın önüne geldim. Bir rivayete göre burası 2000 yıllık bir pazar olduğu söyleniyor. İşte İpek Yolu, tarihi İpek Yolu üzerine bulunan pazarlardan bir tanesi. Şu an günümüzde tabii farklı bir şekilde kapalı bir pazar. İçeriye gideceğim. Beraber içeriği keşfedeceğiz. Bakın mesela Özbekçe'yi merak edenler için şurada ne yazıyor? Biz bir bolsak yagane halkımız, birleşsek vatanımız diyor. Burada genel olarak Latin alfabesi kullanıldığı için okuduğunuzda anlayabiliyorsunuz. Evet, Çorsu Pazar'a geldim. Bakın burada böyle turşular satılıyor. Turşular var, etler var. 2 kattan oluşuyor böyle pazar. Alt kısımda genelde turşu ve etler. Üst katta ise baharat ve kuru yemiş tarzı ürünler satılıyor. Gezelim bakalım biraz. Et kokusu biraz yoğun burada. Dolap olmasına rağmen yoğun bir et kokusunun olduğunu söyleyebilirim. Bakın böyle at ürünü olan şeyler de var. At sucuğu, kazı. Buralarda sıkça tüketilen şeylerden. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Kança soma abi bunlar? 120 mi? 120 mi? Ha. 120 mi? Kilosu ne kadar etin? Etin kilosu ne kadar? 1 kilosu 1 120. kilosu. Ha. Bir 120. Ha, 120. 1 kilo. 120 bin ha, 120 bin. Tamam, Rahmet abi sağ olasın. Alem mi onu? Burada biraz pahalıymış. Normalde 90 bin civarı oluyordu etin kilosu. Burada biraz pahalı söylüyorlar, bilmiyorum. Belki daha iyidir, belki farklı bir şeydir. Kaliteye göre de değişiyor tabii böyle şeyler. Yani pazar böyle daire şeklinde genelde. Ara ara yürüme alanları ve tezgahlar bulunuyor. Dediğim gibi burası et kısmı. Üst kata çıkacağım. Üst kat biraz daha renkli buraya göre. Üst katta gezmesi daha keyifli. Burada çünkü genel olarak etler var. Bakın burada genel olarak kuru yemiş ürünleri başlıyor. Helva falan da var burada. Bu şekilde görebileceğiniz helvalar. Denemedim ben gerçi ama lezzetli görünüyorlar. Pestil var, helva var. Bize yakın ürünler. Bademler böyle genelde şeyde satılıyor. Kabuklu. Bu şekilde aromatik çaylar bulunuyor. Burada çok meşhur. Çay genelde bizdeki gibi hani siyah çay burada çok fazla tüketilmiyor. Tüketiliyor ama biz daha demli içiyoruz çayı. Burada çayı daha böyle
Rahmat. Kaça son? 100 bin. 100 bin son. Badem. Bakın badem böyle kabukta. 100 bin sonmuş. Çok taze. Kabuktan çıktığı için bunlar genelde gayet taze oluyor. Rahmat. Bunlar kaça son? 50 bin. 50 mi? Çayların kokusunu tarif etmem zor. Durduğunuz yerde bile kokusunu gayet güzel alabiliyorsunuz. Şu şekilde nabat şekerleri var. Şeyde çok fazla kullanıyorlar bunları. Çayda. Çubuğu genelde çayın içine sokup şekerin erimesini bekliyorlar. Denemiştim ben bir keresinde. Gayet güzeldi. Salam. Kaça son bunlar? 35 mi? Helva. Zor. Bu? Молочный bu çakalı. Bu kaça son? 30 bin. 30 bin. Bu böyle fıstıklı bir helva. 30 bin diyor. Allah 60 liraya falan denk geliyor işte, biraz daha fazla. Ya büyük olmasın bunlar. Bu pişmaniye tarzı. 25 bin halva bu. 25 bin. Bu bizdeki pişmaniyeye benziyor daha çok. Halva diyorlar burada ama. Şöyle şeyler var. Cevizle işte kayısıyı falan, kuru kayısıyı birleştirmişler. Ya ben şimdi gezdiğim için her şeyden alamıyorum arkadaşlar. Size daha çok göstermeye çalışıyorum ama güzel. Selamünaleyküm. Hı? Denedim. Kaça son kilosu? 130 bin bu. 130 bin. Evet. Orada 100 bin. 100 bin bana. Şaka. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kandaysınız? Zor. Zor. Nereden mi? Türkiye. Türkiye'de. İstanbul. İstanbul. Oldun mu? Çalışmaya. Yok varmagan mı? Varacaksın. İnşallah. İnşallah. Kuş geldi. Rahmat kardeşim. Rahmat. Selamünaleyküm. Böyle genelde ürünler bu şekilde. Çok bolca her şeyden var ya burada. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Where from? Türkiye. Ha, Türkiye. İstanbul. İstanbul. Oldun mu İstanbul'da? Özbek. Özbek. Samarkand. Samarkand. Kandaysınız. Şu. Bunlar kaça son? Bu 120 bin 1 kilosu. 1 kilosu 120 bin. Badem Badam bu 100 bin sen. 100 bin son. Bu ne? Pikan bu. Ha bu ceviz. Bunun cevizin dışında bir şey var. Brezilyanı cevizi. Brezilya'nın cevizi. Pikan değil ya. Pikan diyorlarmış bakın buna. Bunun kabuğu farklı. Bilmiyorum, ben daha önce görmemiştim hiç bundan. Yakışıyor. Zor. Siz blogger. Vlogger ha. İzliyorsunuz mu YouTube'u? Yok. Yok. Rahmat. Ama yoksa çıkarayım. Bahadır Tortop. Bahadır Tortu. Aha. Rahmat. Sağ olun. Selamünaleyküm. Helvalar var bakın böyle. Bunlar kaça son? Bu halva 1 kilosu 500 bin kura değil. 500 bin. Bu 500 bin. Bu 2 bunun ise 300 bin ve bunun ise 250 bin. Ha bu cevizli, bu fıstıklı. Bu badamlı, bu cevizli. Burada bademle ceviz çok fazla var zaten. Fıstık az ama fıstıklı da yapmışlar. O da var yani. Böyle. Rahmat. Gezmeye devam. Ya şu çaylar gerçekten çok güzel ya. Buraya gelirseniz mutlaka aromatik çaylardan deneyin. Denemenizi tavsiye ederim. Kokuları çok güzel. Lezzet de çok güzel. Selam. Size böyle alt katı üstten göstereyim. Büyüklüğünü belki böyle daha iyi anlayabilirsiniz. Ya burada genel olarak süt ürünleri çok fazla ama peynir ürünleri bize göre çok zayıf. Zeytin zaten hiç kullanmıyorlar gibi bir şey yani. Hani bizim kahvaltı kültürü burada bayağı zor. Onlar da zor iyi anlama geliyor. Bizim anlamda zor diyorum. Türk kahvaltısını buralarda çok bulamıyorsunuz açıkçası. Bal kaymak falan çok güzel ama zeytin peynir sevenler için bizim kahvaltılar burada biraz zor oluyor. Burada baharat ürünleri. Bizdeki kimyon galiba bu.
Kimyonu genelde burada tozdan ziyade bu şekilde falan kullanıyorlar. Bazı şeylerin kullanımı bizden daha farklı. İşte badem kabuklu satıyorlar ya da ne bileyim kimyonu böyle tozdan ziyade farklı kullanıyorlar. Böyle farklılıklar mevcut. Bunlar da tabii coğrafyayla ilgili, alışkanlıklarla, kültürle ilgili şeyler. Özbekistan'da genelde pazarlarda çok fazla yazmıyor. Fiyatlar çok fazla yazmıyor. Yazan yerler gördüm illaki var ama genel olarak bu şekildeki pazarlarda çok yazmıyor. O yüzden pazarlık etmenizde fayda var. Zaten pazarlık kültürü burada yaygın. Kültür yani sonuçta. Pazarlık etmeyi de unutmayın bence. Yani şu anda bu yapıyla burası işte eski geleneksel görünümden ziyade biraz daha böyle yeni modern bir yere kendini bıraktığını söyleyebiliriz. Yukarıda büyük bir kubbe var bakın. 60 metre çapı varmış kubbenin ve doğal bir klima görevi görüyormuş burada. Aşağıdaki hani et kokusu daha yoğun ama muhtemelen herhalde yaz aylarında daha da yoğun düşünüyorum sıcaklıktan dolayı. Bilmiyorum. Şu anda havalar çok sıcak değil, onu söyleyebiliriz. Daha önce Andijan ve Fergana'da da pazarları gezmiştim, o yüzden çok fazla da artık vakit harcamayacağım burada. Benzer şeyler. Merak ediyorsanız oralara da bakabilirsiniz. Şimdi yemek yemeye gideyim ben artık. Biraz buranın yemeklerini deneyelim. Sonra yine gezilecek farklı yerler var. Oralara doğru beraber devam edeceğiz. Çarşı pazarının hemen dış kısmında burada sebze ve meyve ürünlerini bulabileceğiniz bir alan bulunuyor. Yani buraları zaten dediğim gibi şeyde göstermiştim önceki videolarda. O yüzden tekrar aynı şeyleri göstermek istemiyorum. Genel olarak çünkü benzer şeyler bulunuyor. Şöyle bir yürüyelim. Bir de buranın nabzını görelim. Acıktım. Burada benim ilgincime gitti. Burada yollarda yürürken mesela kestane ağaçları var. Kestaneler dökülmüş falan. Burada kestaneyi yemiyorlarmış ya. Bizde bayağı pahalı diyorum. Sokakta almaya kalksan bayağı para ödersin diyorum. Biz burada toplamıyoruz falan diyorlar böyle. Dökülüyor aşağıdan görüyorum. Burada kullanmıyorlar kestaneyi. Garip geldi bana. Çıkarken böyle bir yer gördüm de burası bakın ilgi çekici. Yemekler var. Arka tarafta oturma yeri. Şaşlıklar bulunuyor hemen. Selamünaleyküm. Kandayız. Kaça son? 17 milyon. 17 mi? 17, 17. Okay. Şaşlık. Yes, kebab is beef. Beef. Yeah. Mol. Mal. Rahmat. 17.000 işte $1,5 civarı bir şey yapıyor. Şaşlık. Ben şimdi pilav yemek istiyorum, o yüzden karnımı doyurmak istemiyorum da güzel görünüyor ya, burada da yenilmiş. Salam. Atı ne? Narin. 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 Bu narin duymuştum ben, bunu deneyebiliriz. Kaça son? 40.000. 40.000. Narini aslında denemek istiyorum. Sadece bu çünkü şeyde varmış, Taşkent'te varmış. Hasıp yes, hasıp. Hasıp turşu. Bu cılkı mı, at eti mi? At eti mi bu? At eti. Ha, bir bakalım ya, masalarda bir görelim. Bakacağım bir. Çorbası var. Çorbası var. Narı. Nohutla mı oluyor? Bu nohut mana, bu yoqdan olib. Bunlar hepsi. Yo. Aloq. Nari. Bir bakayım. Bir bakalım da şuna, gözüme kestirirsem güzel alabilirim. Metroya geldim. Buranın metrosu bayağı eski. Ve Orta Asya'nın ilk metrosu. İki defa aktarma yaparak yemek yiyeceğim, yere gideceğim. Burada kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Bir basım için 1700 som çekiyor. Yazarım ne kadar olduğunu. 10 centten bir tık pahalı. Otobüste de aynı şekilde kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Herhangi bir seyahat kartına ihtiyacınız yok. O bakımdan gerçekten güzel yani. Nakit de verebiliyorsunuz da kredi kartıyla ödeyince biraz daha uygun oluyor bildiğim kadarıyla. Böyle. Buranın metro istasyonları bir de ünlü. Bazı duraklar çok ünlü hatta. İnsanlar o duraklara gidip yani ziyaret ediyorlar.
böyle şeylere merakınız varsa yani gidip siz de bakabilirsiniz. Ben çok merak etmiyorum açıkçası. Sovyet hakimiyetine kalmış ülkelerde metrolarda şey yazar. Metronun gittiği süre yazar. Karşıda tabela var fakat şu anda yanıp sönüyor. Siz çok rahat göremiyorsunuz muhtemelen. 2.38, 2.39 diye böyle metro kaç dakika önce gittiyse o yazıyor. Metronun bir de şey saatleri oluyor burada işte. Yani gün içindeki yoğunluğuna göre işte 3-4 dakikada bir artık geçici saatler yazıyor. Ona göre hesap edebiliyorsunuz. Ben şimdi yemek yiyeceğim yere gelmek üzereyim. Hazır giderken size birkaç işinizi kolaylaştırıcı bilgi vereyim Taşkent için. Şeyden bahsetmiştim, kredi kartıyla ödeme yapabildiğinizden bahsetmiştim. Bütün Orta Asya ülkelerinde Yandex.Go uygulamasından otobüsleri falan görebiliyorsunuz. Taksi çağırabiliyorsunuz. Gideceğiniz yere yazıp taksi, otobüs seçeneklerini görebiliyorsunuz. Metroyu da görebiliyorsunuz. Nereden bineceğiniz, nerede ineceğiniz hepsi yazıyor. Yani bunları kullanabilirsiniz. Bunun dışında Özbekistan'a giriş yaptıktan sonra kaldığınız yerlerde genelde kayıt olmanız gerekiyor devlet sistemine. Daha sonra size kayıt yapıldıktan sonra bir kağıt verilmesi gerekiyor ve bu kağıtları ülkeden çıkış yapana kadar saklamanız gerekiyor. Eğer size sorulursa bunları göstermeniz isteniyor yani sizden. Bu da aklınızda bulunsun. Eğer misafirlikte vesaire kalacaksanız kaldığınız kişilerin bunu yapması gerekiyor. Yani biraz karmaşık konular ama belki halledebilirsiniz. Ben kendim yapamadım açıkçası. Başkasına yaptırdım. Para çekme işini İpek Yolu Bankası'ndan hallettim ben. İlk çektiğimde komisyon almadı benden. İkinci çektiğimde mesela komisyon istedi. Anlamadım açıkçası. Yani neye göre değişiyor, şubeye göre mi değişiyor veya farklı bir şeye göre mi değişiyor bilmiyorum. Aynı zamanda burada Ziraat Bankası'nın şubeleri de var. Bankası var daha doğrusu. Ben ATM'lerini görmedim. Bankaları var. Gittiğiniz şeylerde kontrol ederseniz. Ben gittim çoğu şehirde gördüm. Andijan'da, Fergana'da, Taşkent'te. Ben bir kere çekmeyi denedim Fergana'dan. O zaman ATM çalışmıyordu. O yüzden çekememiştim. Yani komisyon alıyor mu almıyor mu o konuda emin değilim. Ama Ziraat Bankası kullanıyorum. Almaması lazım mantıken. O da ayrı bir bilgi olsun size. Yani toplu taşımayı genelde burada uyguna kullanabiliyorsunuz. Şehir büyük açıkçası biraz. Gezmek için bence 2 güne ihtiyacınız var. Ya saçma sapan bir yol ya, baksanıza. Şöyle bir yoldan yürümeye çalışıyorum. Dibimde ensemde arabalar var. Yani 2 gün ayırırsanız bence yeterli olur. Taşkent için söylüyorum bunu. Tabii daha fazla vaktiniz varsa daha fazla da ayırabilirsiniz. Benim bu 3. günüm. Güzel, keyifli geçti ama bilmiyorum, ben büyük şehirleri çok sevmiyorum. Daha çok merak ettiğim işte Semerkant, Buhara, Hive tarafları. Onları da sonraki videolarda beraber keşfedeceğiz arkadaşlar. Burası 5 Kazan olarak geçiyor. Kazan'da pilav, meşhur Özbek pilavı. Onu denemek için hususi buraya geldim. Bayağı meşhur bir yer burası yani. Gelirseniz göstereceğim zaten şimdi. Belki siz de denemek istersiniz. Yemeğim geldi. Bakın. Tabak bayağı büyük. Şöyle elimi koyayım, göstereyim yani tabağın büyüklüğünü. İçinde ne var? Sarımsak var böyle, biber var, yağ var, et var. Pilavda havuç var, biber var yine. Bir sürü şey var yani. Yanına süzme söyledim şöyle. Bizim cacığa benziyor. Çay geliyor zaten yanında. Bir de ekmek söyledim yarım. Böyle. Pilav 40.000 son. O da ne kadar yapıyor? 3 dolardan bir tık pahalı. Toplam fiyatı ödünce söylerim. Deneyelim şimdi nasılmış bakalım. Pilav bayağı yağlı ama güzel gidiyor. Harika ya. Vallahi çok acıkmıştım. Harika geldi bu yemek. Bayıldım. Yoğurt böyle
Cacık kıvamında değil tam. Daha katı. Tadı çok güzel. Harika. Ben yiyeyim arkadaşlar. Tadını çıkaralım şu yemekleri. Bakın. Burada bir de yedi. Sen çıkasan soğuk ya. Yemeği yedik. 56.000 som ödedim. Bakayım ne kadar ediyormuş. 150 lira vermişim yani, düşünün. Yoğurt, pilav, çay, ekmek. Dükkan burası. Bunun muhtemelen başka şubeleri var. Ben metro ile başka bir tanesine gittim galiba yanlışlıkla. Sonra baktım yanlışa gitmişim. Buraya döndüm geldim bir daha. Hava kararmak üzere. Burada erken kararıyor hava. Böyle pilavı şöyle söyleyeyim. Yediğim en iyisi değildi. Önceden de yemiştim ben Taşkent pilavını. Çok yağlıydı. Yoğurt 10 numaraydı. Onun üzerinden yoğurda 8 veririm. Fakat pilava onun üzerinden 6 falan veririm. Çok böyle şey yapmadım ya. Güzel tabi ama harika diyemem. Gün batımı çok güzel. Az önce bulunduğum yer şeydi işte, 2. Dünya Savaşı için genelde şehirlerde oluyor sürekli yanan bir ateş. Buradaki de, Taşkent'teki de o. Şu arkada şey var ya, Azerbaycan'daki, Bakü'deki alev kuleleri gibi binalar var. Burada da Özbekistan bayrağı dönüyor. Biraz ağaçların arkasında kalıyor. Burası da müstakillik meydanı olarak geçiyor. Özbekistan'ın bağımsızlığından sonra yapılmış bir anıt diyebiliriz bağımsızlık için. Genelde bunu zaten Sovyet sonrası, Sovyet dönemini geçirmiş ülkelerde görebiliyorsunuz. Benzer şeyler. Bu benim Orta Asya'daki 3. başkentim. İlk Almatı'yı gördük. Pardon, Almatı diyorum. Astana'yı gördük. Bişkek'i gördük. Şimdi de Taşkent'teyiz. Bakın karşıda alev kuleleri gibi. Hangisi daha önce yapıldı bilmiyorum. Güzel duruyor. Arkada farklı binalar da var ama benim kamerayla onları görmek biraz zor tabi. Şimdi ben buradan farklı bir meydana gidiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Taşkent büyük bir şehir. Yani Özbekistan'ın en büyük şehri zaten. Trafik saatleri, işte iç çıkış saatleri falan çok yoğun bir trafik oluyor. Toplu taşımayı kullanacaksanız yani aklınızda bulunsun. Yani Taşkent'i bir günde gezmek zor bence, o yüzden biraz. Yani biraz koşturmacalı belki bitirirsiniz ama yok ben rahat rahat gezeceğim diyorsanız bir günden fazla vakit ayırın buraya derim. Burası da merkezi, böyle insanların yoğun şekilde olduğu yerlerden bir tanesi. Daha çok işte sanatçıların eserlerini sattığı bir yer olarak söyleyebilirim. Vakit geçirmek isterseniz bakın eserler. Işığı falan bayağı değişik. Evet, videoyu Büyük Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur'un heykelinin
önünde noktalayalım. Yani bir sonraki video içinde bir spoiler niteliğinde Emir Timur'u Semerkant'a detaylı bahsetmek istiyorum hakkında. O yüzden bu videoda şey yapmak istemedim. Çünkü Semerkant Emir Timur'un zamanında Semerkant'ı dünyanın en iyi şehirlerinden birisi haline getirmesiyle de ilişkili. O yüzden Semerkant'ta onu işlemek daha doğru olacak. Videoyu buradan kapatalım. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz eğer yorumlara Emir Timur yazarsanız ben de hem buraya kadar izleyenleri öğrenmiş olurum hem de bir sonraki videoyu kimlerin beklediğini de öğrenmiş olurum. Bugün biraz da yorgundum, kusura bakmayın. Dün de gezdim ben aslında. Dün biraz kendim keşfettim. Nasıl bir video çıkarmak istediğimle alakalı bir kendim gezmek istedim. Arkadaşımla gezdik. Bugün de daha çok çekim yapmakla geçti yani. Yorucu oldu. Biraz enerjim düşüktü. Onun için de kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Size Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten hepinize selam gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.